Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 3 basamaklı sayılarla bölme işleminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Toplamda 8 tane soru çözeceğiz 3 basamaklı sayılarla. İlk sorumuzu hemen yazalım. 654 sayısını 3'e bölelim. Bakalım nasıl bölünüyormuş. Evet çocuklar, bölme işlemi yaparken her zaman önce yüzler basamağıyla başlıyoruz. Yüzler basamağına bakalım, ne var burada? 6. Burada ne var? 3. O zaman diyoruz ki 6'nın içinde kaç tane 3 vardır? Nasıl buluruz bunun cevabını? Üçer üçer ritmik sayıyoruz 6'ya kadar. 3, 6. Kaç defa varmış? 2 defa varmış. 6'nın içinde 3, 2 defa vardır. 2 kere 3, 6. Onu da gelip şuraya yazıyoruz. 6. Çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıkarsa 0. Yukarıdaki 5'i de aşağıya indiriyoruz. Evet, şimdi tekrar soralım. 5'in içinde 3 var mıdır? Evet, vardır. Çünkü 5, 3'ten daha büyük bir sayıdır. Peki 5'in içinde kaç tane 3 vardır? Hemen gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in içinde kaç tane 3 vardır? Bakın, bu birinci 3. Başka bir tane de 3 yok, değil mi? Diğeri 2 tane kaldı. 5'in içinde kaç tane 3 varmış? Bir tane tek var. O zaman yazıyorum. 5'in içinde 3 bir kere vardır. Bir kere 3, 3. Çıkarıyoruz. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Yukarıdaki sıfırı da aşağıya indiriyorum. Aşağıda ne kaldı? 2. Ama bizim kullanmadığımız bir sayı kaldı burada çocuklar. 2'nin içinde 3 olmadığı için yukarıdaki 4'ü aşağıya indirmemiz gerekiyor. 4'ü indirdik. Evet, şimdi kaç oldu burası? 24. 24'ün içinde kaç tane 3 vardır? Bunu nasıl buluruz? Üçer üçer ritmik sayıp 24'e kadar geleceğiz. Sayalım hemen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Evet, üçer üçer ritmik saydım. 24'e kadar geldim. Bakayım kaç defa saymışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa saymışım. Demek ki 24'ün içinde 3, 8 defa vardır. Evet, 8 kere 3, 24. 24'ü yazıyoruz. Çıkardık. 4'ten 4 çıkarsa 0. 2'den 2 çıkarsa 0. 0'ı da aşağıya indiriyoruz. 0. Cevabımız kaç çıktı? 218. Evet, cevap kısmı her zaman burasıdır. Bazı öğrenciler kalan kısmını sonuç zannediyor ama yanlış. Bölme işleminde sonuç her zaman bölüm kısmıdır. Yani şurada yazan sayıdır. Cevabımız 218. Evet, şimdi bunu silelim ve diğer sorumuza geçelim. Evet. Evet, diğer sorumuzla devam edelim. 375 sayısını 5'e bölelim. Bakalım nasıl bölünüyormuş. Evet, bölme işleminde hangi sayıya bölüyorsak ona göre ritmik sayma yapmamız lazım. Burada 5'e bölünüyorsa demek ki beşer ritmik saymayı kullanacağız. Eğer 3 yazıyorsa üçer ritmik saymayı kullanacağız. Veya 7 yazıyorsa yedişer ritmik saymayı kullanacağız. Yani hangi sayıya bölüyorsak onu ritmik saymayı çok iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi sorumuza hemen başlayalım. Her zaman ne demiştik? Yüzler basamağıyla başlıyoruz. Yüzler basamağında ne yazıyor? 3. 3'ün içinde 5 var mıdır? Hayır, yoktur. Çünkü 3, 5'ten daha küçük bir sayıdır. Küçük bir sayının içinde daha büyük bir sayı olamaz. O zaman diğerine bakıyorum. 37. 37'nin içinde kaç tane 5 vardır? Nasıl bulurum bunu? Beşer beşer ritmik sayıyorum. 37'ye kadar geliyorum. 37'yi geçmeyecek bir yerde duruyorum. Evet. Beşer beşer ritmik sayacağım 37'ye kadar ama kesinlikle 37'yi geçmeyeceğim. Sayalım hemen. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bir daha yazarsam 40 olur. Ben ne demiştim? 37'yi geçmemem lazım. O zaman 35'te duruyorum. Bakalım kaç defa saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa saydım. O zaman diyorum ki 37'nin içinde 5, 7 defa vardır.
7 kere 5, 35. Çıkarıyoruz. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Evet, 2'nin içinde 5 yoktur, değil mi? O zaman yukarıdaki 5'i hemen aşağıya indiriyorum. 25 oldu. Şimdi soruyorum yeniden. 25'in içinde 5 kaç tane vardır? Nasıl buluruz? Beşer beşer ritmik sayacağız. 25'e kadar gelmeye çalışacağız. Bakalım kaç defa varmış. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. Bakın 25'e kadar geldim. Kaç defa varmış? 1, 2, 3, 4, 5 defa varmış. O zaman diyorum ki 25'in içinde 5, 5 defa vardır. Evet, yazdım. 5 kere 5, 25. Çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Yukarıdaki 0'ı da aşağıya indiriyoruz. Cevabımız 75 çıktı çocuklar. Evet, bunu silelim ve diğer sorumuza geçelim. Devam edelim. Diğer sorumuz 897 sayısını 897 sayısını kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. Evet, ben ne demiştim? Hangi sayıya bölüyorsak ona göre ritmik saymayı bilmemiz lazım. Burada 6'ya bölüyorsak demek ki 6'şar 6'şar ritmik saymamız gerekecek. O zaman hemen başlıyoruz çocuklar. Evet, önce yüzler basamağıyla başlıyoruz. 8'in içinde 6 var mıdır? Evet, vardır. Çünkü 8 6'dan daha büyük bir sayı. Peki 8'in içinde kaç tane 6 vardır? Bir tane tek vardır. 1 kere 6, 6 yazdım ve çıkarıyorum. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Peki 2'nin içinde 6 var mıdır çocuklar? Hayır, yok. O zaman yukarıdaki 9'u aşağıya indirmek zorundayım. 29 oldu. Peki 29'un içinde kaç tane 6 var? Nasıl bulurum? 6'şar 6'şar ritmik sayarak 29'a kadar gelmeye çalışacağım ama 29'u kesinlikle geçmemem gerekiyor. Hemen sayalım. 6, 12, 18, 6'şar 6'şar ritmik sayıyorum. 6, 12, 18, 24, 30. Ama 30 diyemem, değil mi? Çünkü demiştik ki 29'u geçmemem lazım. O zaman kaç defa varmış bakalım? 1, 2, 3, 4 tane varmış. O zaman diyorum ki 29'un içinde 6, 4 defa vardır. 4 kere 6, bakın 24. Çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 5 kaldı burada. Peki çocuklar, 5'in içinde 6 var mıdır? Hayır, yoktur. O zaman yukarıdaki 7'yi aşağıya indiriyoruz. 57 oldu. Peki 57'nin içinde 6 kaç defa vardır? Nasıl bulacağız? 6'şar 6'şar ritmik sayıp 57'ye kadar geleceğiz. Ama 57'yi geçmememiz gerekiyor. Hemen sayalım o zaman. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Bir daha sayarsam 60 olur ama 60 diyemem, değil mi? 57'yi geçmemesi lazım. Bakalım kaç defa varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa varmış. 57'nin içinde 6, 9 defa varmış çocuklar. 9 kere 6, 54. Çıkarıyoruz. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 0. Yukarıdaki 0'ı da aşağıya indiriyoruz. Cevabımız kaç çıktı? 149. 149 çıktı cevabımız. Evet, devam edelim. Bölme işlemleri bazen böyle uzun sürebiliyor çocuklar. Bazen kısa, bazen uzun sürebiliyor. Ama yaptığımız her zaman aynı şey. Kafanız karışmasın. Devam edelim diğer sorumuzla. 256 sayısını 8'e bölelim. Bakalım nasıl bölünüyormuş. Evet, ben ne demiştim? Burada 8 yazıyorsa demek ki 8'er ritmik sayacağız, değil mi? Hangi sayıya bölünüyorsa ona göre ritmik saymayı bilmemiz lazım. Ve her zaman ne demiştim? Yüzler basamağıyla başlıyoruz. Diyoruz ki 2'nin içinde 8 var mıdır?
Hayır yoktur çünkü 2 8'den daha küçük bir sayı. O zaman diğerine bakıyorum 25. 25'in içinde 8 var mıdır? Evet vardır çünkü 25 daha büyük bir sayı. Peki 25'in içinde 8 kaç tane vardır? Nasıl bulacağız bunu? 8'er 8'er ritmik sayıp 25'e kadar gelmeye çalışacağım. Ama 25'i geçmemem gerekiyor. Hemen sayalım o zaman. 8'er 8'er ritmik sayıyorum. 8, 16, 24, bir daha sayarsam 32 olur. 32 olmaz, değil mi? 25'i geçmemem lazımdı. 24'te durmam gerekiyor o zaman. Bakalım kaç defa varmış? 1, 2, 3. 3 defa saydım. 25'in içinde 8, 3 defa vardır. 3 kere 8, 24. Çıkaralım. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Evet, 1 kaldı burada. Peki çocuklar, birin içinde 8 var mı? Hayır, yok. Değil mi? O zaman yukarıdaki 6'yı aşağıya indirmek zorundayız. 16 oldu. Peki 16'nın içinde 8 var mıdır? Evet, var. Peki kaç tane vardır? Nasıl yapacağım? 8'er 8'er ritmik sayıp 16'ya kadar gelmem gerekiyor. Bakalım kaç defa varmış? Evet. Sayıyorum 8'er 8'er ritmik. 8, 16, bir daha sayarsam 24 olur. 24 diyemem, değil mi? 16'yı geçmemesi lazımdı. O zaman kaçta duruyorum? 16'da durdum. Bakalım kaç defa varmış? 1, 2. Diyorum ki 16'nın içinde 8, 2 defa vardır. 2 kere 8, 16. Çıkarıyoruz. Çıkaralım şöyle. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yukarıdaki 0'ı da aşağıya indiriyorum 0. Cevabımız kaç çıktı? 32. Şöyle silgi alalım. Silip diğer sorumuzla devam edeceğiz. Evet, diğer sorumuz 591 sayısını 4'e bölelim çocuklar. Bakalım nasıl bölünüyormuş. Evet, başlayalım. Ne demiştik? Her zaman önce yüzer basamağıyla başlıyoruz. 5'in içinde 4 var mıdır? Evet, vardır. Kaç kere vardır? Bir kere vardır. 1 kere 4, 4. Çıkarıyoruz. 5'ten 4 çıktı, 1 kalır. Evet, 1'in içinde 4 var mıdır çocuklar? Hayır, yok. O zaman yukarıdaki 9'u ne yapmam gerekiyor? Aşağıya indirmem gerekiyor. 9 aşağıya indi. 19 oldu. Peki 19'un içinde kaç tane 4 var? Nasıl buluruz bunu? Dörder dörder ritmik sayacağız. 19'a kadar geleceğiz. Ama 19'u kesinlikle geçmeyeceğiz. Sayalım o zaman. Dörder dörder ritmik sayıyorum. 4, 8, 12, 16, bir daha sayarsam 20 olur. 20 olmaz. Değil mi? 19'u geçmemem gerekiyordu. Kaç defa varmış bakalım? 1, 2, 3, 4. Demek ki 19'un içinde 4 sayısı 4 defa varmış. Yazıyorum 4. 4 kere 4 kaçtı? 16. Evet, çıkarıyoruz. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Şimdi devam edelim. Evet, 3'ün içinde 4 var mı? Hayır, yok. O zaman yukarıda bakın şu kullanılmayan 1'i hemen aşağıya indiriyoruz. 1 şuraya geldi. 31 oldu. Peki 31'in içinde 4 kaç defa vardır? Nasıl bulacağız? Dörder dörder ritmik sayıp 31'e kadar gelmeye çalışacağız. Ama 31'i geçmeyeceğiz çocuklar. Sayalım hemen. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, bir daha sayarsam 32 olur ve 31'i geçmiş olur. O yüzden bunu söyleyemem. Bakalım kaç defa varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa varmış. 31'in içinde 4 sayısı 7 defa varmış. Yazdık. 7 kere 4, 28. Şimdi çıkarıyoruz.
Evet, birden 8 çıkmıyor. Komşuya gittim. Komşu 2 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. 2'den 2 çıksa 0. Bu da 0. Cevabımız kaç çıktı çocuklar? 147. Cevabımız 147. Ve devam edelim. Ritmik saymaları çok iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Bölme işlemini yapabilmek için en iyi bilmemiz gereken şey ritmik sayma. Şimdi de 138'i 2'ye bölelim. Bu kolay bir soru. Çünkü ikişer ritmik saymayı hepimiz çok iyi biliyoruz zaten. Evet, başlayalım. Birin içinde 2 var mıdır? Hayır, yok. O zaman 13'e bakıyoruz çocuklar. Evet, 13'ün içinde 2 kaç defa vardır? Nasıl yapacağım? İkişer ikişer ritmik sayıp 13'e kadar gelmeye çalışacağım. Ama 13'ü geçmemem lazım. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir daha sayarsam 14 olur ama 14'ü söylememem gerekiyor. Değil mi? 13'ü geçmeyecekti. Kaç defa varmış bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane varmış. 6'yı yazdım buraya. 13'ün içinde 2, 6 defa vardır. 6 kere 2, 12. Çıkarıyoruz. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Evet, devam edelim. Birin içinde 2 var mıdır? Hayır, yok. O yüzden yukarıdaki 8'i aşağıya indiriyorum çocuklar. 18 oldu. Peki 18'in içinde kaç tane 2 var? Nasıl yapacağım bunu? İkişer ikişer ritmik sayacağım. 18'e kadar geleceğim. Ama 18'i geçmeyeceğim. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bakın 18'e kadar geldim. Bakalım kaç defa saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 defa saydım. O zaman diyorum ki 18'in içinde 2, 9 defa vardır. 9 kere 2, 18. Çıkarıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bunu da aşağı indiriyorum 0. Cevabımız kaç çıktı? 69. 138'in içinde 2, 69 defa varmış. Devam edelim. Bir sonraki sorumuzla hemen yazıyorum. 506 sayısını 7'ye bölelim çocuklar. Bu biraz zor. Çünkü yedişer yedişer ritmik saymayı bazen karıştırabiliyoruz. Diğerlerine göre daha zor. Ama yapacağız şimdi. Hemen bakalım. Evet, 5'in içinde 7 var mıdır? Hayır, yok. O zaman 50'ye bakıyorum. 50'nin içinde kaç tane 7 vardır? Nasıl bulurum bunu? Yedişer yedişer ritmik sayacağım. 50'ye kadar gelmem gerekiyor ama 50'yi geçmemem gerekiyor. Sayalım o zaman. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Evet, bir daha sayarsam 56 olur ve 50'yi geçer değil mi? O yüzden 49'da durmam lazım. Bakalım kaç defa saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa saydım. O zaman diyorum ki 50'nin içinde 7, 7 defa vardır. Yazdım. 7 kere 7, 49. Evet, çıkarıyoruz şimdi. Sıfırdan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0. Evet, şimdi işlemimize devam ediyoruz. Birin içinde 7 var mıdır? Hayır, yoktur. O zaman yukarıdaki 6'yı aşağıya indirelim. 16 oldu. Peki 16'nın içinde 7 kaç kere vardır? Yedişer yedişer ritmik sayıp 16'ya gelelim o zaman. 16'yı geçmeyecek en büyük sayıda durmamız gerekiyor. Sayalım hemen. 7, 14, bir daha sayarsam 21 oluyor. Değil mi? 16'yı geçmiş oluyor. O zaman bunu sayamam. 14'te durmam lazım. Evet, 16'nın içinde 7 kaç defa varmış? 1, 2 defa varmış. Yazıyorum o zaman 2.
2 kere 7, 14. Çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0. 0'ı da aşağıya indiriyoruz. Evet, cevabımız kaçmış? 72. Bölme işleminde hangi sayıya bölüyorsak onu ritmik saymayı bileceğiz çocuklar. Burada 7'ye bölüyordu. O yüzden biz de 7'şer ritmik sayarak cevabı bulduk. Ritmik saymalara çok iyi çalışmalıyız. Evet, son sorumuzu da çözelim. Sonra videomuz sonlanacak. 624 sayısını 4'e bölelim. Evet, 4'e bölüyorsak ne yapmamız lazım çocuklar? Hemen hatırlayalım. 4'e bölünüyorsa dörder dörder ritmik sayacağız değil mi? Öncelikle bunu hatırlayalım. Şimdi yüzler basamağına bakıyoruz. 6 yazıyor. 6'nın içinde 4 kaç kere vardır? Bir kere vardır. 1 kere 4, 4. Çıkarıyorum. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır çocuklar. 2. Ve şimdi devam edelim. 2'nin içinde 4 var mıdır? Hayır, yok. O zaman yukarıdaki 2'yi de aşağıya indiriyorum. 22 oldu. Peki 22'nin içinde 4 kaç kere vardır? Ne yapacağım? Dörder dörder ritmik sayıp 22'ye gelmeye çalışacağım. Ama 22'yi geçmemem gerekiyor. Hemen sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, bir daha sayarsam 24 olur. 22'yi geçmiş olurum. O yüzden bunu alamıyorum. Kaç defa varmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 defa var. O zaman diyorum ki 22'nin içinde 4, 5 defa vardır. 5 kere 4, 20. Çıkarıyoruz. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Evet, işlemimiz burada bitmedi ama devam ediyor. 2'nin içinde 4 var mı? Hayır, yok. O zaman şu yukarıdaki kullanmadığımız 4'ü aşağıya indiriyoruz. Kaç oldu? 24 oldu. Şimdi yeniden soruyorum. 24'ün içinde kaç tane 4 var? Nasıl bulurum? Dörder dörder ritmik sayıp 24'e kadar geleceğim ve kaç tane olduğunu bulacağım. Sayalım o zaman. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Evet, dörder dörder ritmik sayıp 24'e kadar geldim, değil mi? Bakalım kaç kere saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa saydım. O zaman diyorum ki 24'ün içinde 4, 6 defa vardır. 6 kere 4, 24. Çıkarıyoruz. 0, 0, 0. Cevabımız kaçmış çocuklar? 156 çıktı cevabımız. Evet. Videomuz burada sona erdi çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Matematik videolarının devamını çekeceğiz. Devam edecek yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.